Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tatlı tarifi kaçmaz dediğim bir tatlı tarifi hazırlıyoruz. Nefis tiramisu tarifi. Bu nefis tatlı tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. İlk olarak tiramisu kekini hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için 4 tane yumurtanın üzerinden 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Yumurtaların rengi açılıncaya kadar toz şeker ile iyice çırpıyorum. Yumurtaların rengi iyice açıldıktan sonra içerisine 1 su bardağı un ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao ve son olarak 1 paket hamur kabartma tozunu ilave edip tiramisu keki harcını hazırlıyoruz. ...27 santimlik kelepçeli bir kek kalıbı kullanıyorum. Kek kalıbının altına yağlı kağıt serdim ve kenarlarını da tereyağı ile iyice yağladıktan sonra hazırladığımız tiramisu keki harcını kalıbın içerisine döküyorum. Kek kalıbını güzelce yağlarsanız eğer kenarlarda hiçbir şekilde yapışma olmuyor. O yüzden mutlaka tereyağı ile bol bol yağladıktan sonra kek harcını dökün. Hazırladığımız tiramisu kekini soğuk fırına veriyorum ve 180 dereceye ayarlayıp yaklaşık 20-25 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Şimdi sıra geldi tiramisu'nun kremasını hazırlamaya. Bunun için 1 litre sütü tencerenin içerisine alıyorum. 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı buğday nişastası, yarım su bardağı un ve bir küçük yumurtayı ekliyorum. Malzemelerin hepsini iyice karıştırarak kaynayıncaya kadar pişireceğiz. Krema kaynamaya başladıktan sonra içerisine 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Vanilyayı da karıştırdıktan sonra kremayı ocaktan alacağım ve ara ara karıştırarak oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendireceğim. Oda sıcaklığına gelen tiramisu kremasının içerisine 200 gram labne peyniri ekliyorum. Ve bir mikser yardımıyla labne peyniri ve kremayı iyice karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra ipeksi kıvamlı şahane bir krema elde etmiş oluyoruz. Şöyle göstereyim size. Şimdi hemen hazırladığımız tiramisu'nun kekini kalıptan çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışma olmadı. Çok rahatlıkla kalıptan çıktı. Dinlenip oda sıcaklığına gelen keki bir bıçak yardımıyla dikkatlice ortadan ikiye kesiyorum. Şöyle göstereyim hemen size kekin dokusunu, kıvamını. Çok güzel bir kek oluyor gerçekten. Eğer kekli tiramisu tarifi hazırlayacaksanız bu kek tarifinden şaşmayın derim. Kekin alt tabanını şimdi servis yapacağım pasta tabağın içerisine yerleştiriyorum. Orada tamamlayacağız tiramisu'yu. Keki ıslatmak için kahveli su hazırlayacağız. Bunun için 250 ml sıcak suyun içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı da çözünebilir granül kahve ekliyorum. Kahveyi ve şekeri sıcak su ile şöyle karıştırdıktan sonra artık su da hazır. Şimdi kekin üzerinden hazırladığımız kahveli suyu böyle her yerine gelecek şekilde gezdirerek döküyorum. Eğer kekin ince olan kısımları varsa oraya daha az miktarda kahveli sudan dökebilirsiniz ki kekte erime olmasın diye. O yüzden lütfen ayarlı dökmeye çalışın. Keki güzelce ıslattıktan sonra hazırladığımız kremanın yarısını şimdi pandispanyanın üzerinden döküyorum. Kremayı düzeltmeden önce kelepçeli kalıbı tekrar kekin etrafına geçiriyorum ki çok daha düzgün bir pasta elde edelim diye. Ve ardından döktüğümüz kremayı spatula yardımıyla güzelce düzeltiyorum.
Şimdi kekin ikinci parçasını kremanın üzerinden yerleştiriyorum. Aynı şekilde bu katı da kahveli su ile güzelce ıslatıyoruz. Şimdi kalan kremayı da kekin üzerinden döküyorum. Ve yavaş dokunuşlarla kremayı düzeltiyorum. Kremanın yüzeyini böyle düzgün bir kıvama getirdikten sonra buzdolabına dinlenmesi için kaldıracağım tiramisu'yu. Ben bir gece buzdolabında dinlendirdim. Eğer vaktiniz varsa bir gece boyunca dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ne kadar dinlenirse o kadar güzelleşen tatlı tariflerinden bir tanesi tiramisu tarifi. Şimdi tatlıyı dolaptan çıkardım ve kenarından şöyle bir bıçakla geçiyorum ne olur ne olmaz diye ve ardından kelepçeli kalıbı çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi çok daha muntazam ve çok daha güzel oldu kalıbın içerisinde hazırladığımız için. Şimdi tiramisu'nun üzerinden bol bol kakao serpiyorum. Ve ardından dilimleyip servis edeceğiz. Eğer tiramisu tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi tiramisu'yu keserken de önemli bir püf noktasını sizinle paylaşmak istiyorum. Keserken bıçağınızı mümkün olduğunca tek hamlede indirmeniz gerekiyor ki böylece daha temiz bir görüntü elde edebilelim diye. Ve her seferinde bıçağı temizleyip ondan sonra dilimleri kesiyoruz. Böylece çok daha nizami ve düzgün dilimler elde etmiş olacaksınız. Toplamda 8 dilime ayırıyorum ben tatlıyı. Dilerseniz bu dilim ölçülerini büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Orijinal tiramisu tarifinde kedi dili kullanılarak bir tatlı hazırlanıyor. O da oldukça pratik ve lezzetli oluyor. Fakat kek ile yapılan tiramisu da ayrı lezzetli oluyor. Daha pratik olmasını isterseniz hazır pasta tabanı kullanarak da bu tiramisu tarifini hazırlayabilirsiniz. Şöyle hemen hazırladığımız bu tiramisu'dan bir dilim çıkarıp size yakından da kıvamını, dokusunu göstermek istiyorum. Hazırlayabileceğiniz en kolay tiramisu tariflerinden bir tanesi. Oldukça da lezzetli. Yemeye doyamayacağınız bu tatlı tarifini denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.